Sizlerin yayına gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Evet, küçük bir sağlık sorunu yaşadığım için yarım saat kadar geç başlıyoruz yayına. Umarım sizler iyisiniz. Yayına katılmanızı bekliyorum ve konuşacağımız ilginç konular var. Afra Saraçoğlu Mikonos Havalimanı'nda Poyraz'la görüntülendi ve Poyraz'ın Afra Saraçoğlu'yla ilgili olarak arkadaş mı, sevgili mi, bu konuda çok sayıda mesaj alıyorum. Bu konuyu yine konuşacağız arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le ilgili çok ilginç bir gelişme var. Çok ilginç bir gelişme var. Mert Ramazan Demir'le ilgili. Lale Arzu merhaba, hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım. Lale Hanım hoş geldiniz. Sema Dumantepe moderatörüm merhaba. Hoş geldin. Voladimor merhaba. Elif merhaba. Jasmine Dotasel Lübnan'dan, Beyrut'tan hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün yalnızım. Banu hoş geldin. Banu Kabaş moderatörüm. Ruksara merhaba. Ay Yıldız Mert haberi için geldim diyor. Sırf diyor. Aşk olsun Ay Yıldız. Aşk olsun. Jasmine burada. Nedret hoş geldin. Nur Hayat, Sema Dumantepe. Peki dostlar hoş geldiniz. Küçük bir sağlık sorunu yaşadım yayına girmeden evvel. O yüzden yarım saat kadar geciktim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir tansiyon yükselmesi oldu. Hafif olabiliyor. Yoğun bir şekilde çalışmaktan oluyor. Aslında vücudun dinlenmeye her zaman ihtiyacı var. Siz ihmal etmeyin. Ben biraz ihmal ediyorum kendimi. Dinlenmek lazım ara sıra. Her zaman çalışmak da iyi bir şey değil. Nur Hayat teşekkür ederim. Peki Ay Yıldız. Teşekkür ederim Elif. Şimdi çok iyiyim. Dostlar beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Sonra unutuyorsunuz yayına başlarken. Teşekkür ederim Servin. Sema Dumantepe teşekkür ederim. Yo, klima ile oturuyorum Sema. Yani bu sıcaklarda klimasız olmak mümkün değil. Klima ile oturuyorum ve güneşin altına çıkmıyorum gündüzleri. Ama biliyorum kendimi. Çok okumaktan oluyor, çok çalışmaktan oluyor. Okuyup çalışmak, yazmak, biraz vakit ayırmak lazım dinlenmeye. Fazla işkolik bir arkadaşınızım. Bir de son zamanlarda sporu ihmal ettim. Yürüyüşlere başlamam lazım yine. En azından günde yarım saat yürümeyi tavsiye ediyor doktorlar her gün. Bunları yaptıktan sonra toparlayacağız. Peki, çok teşekkür ederim Banu. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi arkadaşlar ilginç konularımız var. Birbirinden ilginç konularımız var. Ben yayına girerken hasta halimle bile son anda fark ettim. Mert Ramazan Demir'le ilgili Time'a çok ilginç bir gelişme düştü. Haber düştü. Tabii onu hemen yayına aldım. Onunla ilgili Tarçın Instagram'da da paylaşımımı yaptım. O konuyu konuşacağız. Başlıkta da yazan konu arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in yarın tenis maçı var. Profesyonellerle tenis maçı var. İstanbul'da Mert Ramazan Demir'in profesyonel tenisçilerle dünya sıralamasındaki Türk tenisçilerle çiftler maçı var. Hangi televizyon kanalı canlı yayınlanacak? Çünkü Enka Spor Kulübü gibi önemli bir spor kulübünün organizasyonu bu arkadaşlar, turnuvası. Bir televizyon kanalında yayınlanması için yoğun istek, yoğun baskı var. Hangi televizyon kanalında yayınlanacak? Konuşacağız bunu. Arkadaşlarım da bu konuda telefonla aramaları yapıyorlar şu anda. Bir gelişme olursa bana bildirecekler. Peki, şimdi Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le
evliliğinin 17. yılını kutluyor arkadaşlar. Halit Ergenç Bergüzar Korel çifti. Hayatımın en güzel 17 yılı seninle başladı sevdiceğim. Daha nice yıllarımız olsun diye karısını adeta sevgilisi gibi, iki sevgili gibiler yanağından öperken bir fotoğraf paylaşmışlar. Onlara nice 17 yıllar mutlu birlikte 17 yıllar diliyorum arkadaşlar. Halit Ergenç de Bergüzar Korel de çok değerli iki oyuncu. Bizim sinemamızın ve dizi dünyamızın gerçekten parlayan yıldızları, değerli oyuncular. Biliyorsunuz Binbir Gece dizisi çekilirken 2008 yılında aralarında bir yakınlaşma olmuştu ve sonra sevgili olmuşlardı ve sonra da evlenmişlerdi. Halit Ergenç'in de o günlerde biten bir evliliği söz konusuydu. Eşiyle geçinemiyordu ve ayrılmak üzerelerdi. Ayrı yaşıyorlardı. Bergüzar Korel'le tanıştığı zaman sonra da ayrıldı eşinden. Yürümeyen bir evlilikti ve bugünlere geldiler. Birlikte çok güzel bir evlilikleri var evlatlarıyla birlikte. Peki Brave 32 merhaba, Nurhayat merhaba, Ömer Faruk. Ömer Faruk arkadaşlar engelleyin gitsin. Ne yazıyor, kime yazıyor? Burada öyle hakaret istemiyorum. Ne diyorsun mal ne diyorsun, niye yazıyorsun? Sema Dumantepe bir sorsana niyeti neymiş? Peki Lale Arzu Afram devam ediyor. Afram'ın parmağındaki tek taşı görmediniz mi diyor. Lale Arzu her şeye rağmen özel abonem her şeye rağmen Afram'ın devam ettiğini söylüyor. İyi yayınlar diliyorum diyor Şebnem. Teşekkür ederim Şebnem. Banu Kabaş peki Servin engelledim diyor. Lütfen burada bu platformda ve hiçbir platformda hiçbir ortamda lütfen hakaret içeren sözler söylemeyin arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok yahu. Herkes terbiyesini takınmak zorunda. Birbirine saygılı olmak zorunda. Peki Sema Dumantepe teşekkür ederim. Jaman Master Dursan geldi Sırbistan'dan arkadaşım. Photoshop'un okuyamadım Dursan bir daha yolla. Gültekin selamünaleyküm diyor. Caner geldi arkadaşlar. Yer açın Canerciğime. Caner geldi. Hoş geldin Caner. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Bu arada Sonay yazıyor. DM'den bakar mısın diyor Bilal abi. Mert Ramazan'a herkes gezerken tatil yaparken Mert Ramazan Demir aldığı kursların karşılığını alıyor şimdi. Yarın profesyonellerle tenis maçı var. Evet yorum yapmış benim Instagram'daki Mert Ramazan Demir tenis maçı haberimin altına. Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Beğen yaparsanız arkadaşlar memnun olurum. Unutuyorsunuz sonra ilerleyen dakikalarda. Ve bu arada abone olarak izlerseniz de sevinirim arkadaşlar. Sizlerin abone olmanız bizler için çok önemli. Sayımızın artması için haftada 7 gün 24 saat haftada 24 saat nereden çıktı Bilal Özcan? Haftada 7 gün magazin yayını yapan tek kanal burası. Televizyonlarda da yok, YouTube'da da yok başka. Bir saat abartmayalım. Haftada 7 gün her gün birer saat dolu dolu magazin konuşuyoruz sizlerle. Bu benim profesyonelliğim, bu benim 50 yıllık işim, yarım asırdır yaptığım çalışma, magazin gazeteciliği severek, isteyerek yapıyorum. Hasta olsam da bırakmıyorum. Allah sağlık verdiği sürece, kendimi iyi hissettiğim sürece böyle olacak inşallah. Peki dönelim magazine. Daha 17 dizisi sevenler kaç kişi burada? Yarın daha 17 dizisinin yeni bölümü izleyeceğiz ve bu arada daha 17 dizisinin kışında devam edeceği belli oldu arkadaşlar. Önümüzdeki sezon, yeni sezonda da devam edeceği belli oldu. Dizinin yıldızlarından Ata Yaşat daha 17 dizisinin
kış sezonunda da devam edeceğini açıkladı. Hakan Gence ile röportaj yapmıştı Ata Yaşat. Ve bu ekiple sadece yaz boyunca birlikte olmak istemezdik. Devam edecek olmamız hepimizi çok sevindirdi dedi. Beni de çok sevindirdi. Beğenerek izlediğim bir dizi olmasının yanı sıra yaptığı işte başarılı olanların bunun karşılığını görmelerini çok istiyorum her zaman hayatım boyunca. Hangi işi yapıyorsa yapsın o kişi. Bunun karşılığını almasını çok istiyorum, görmesini çok istiyorum. Hiçbir iyi çalışma ödülsüz olmamalı. Onlar da sadece yaz sezonunda kalmamalı. Daha 17 dizisi işlerini çok güzel yapan pırıl pırıl gençler onlar. Ve çok sevindim. Belliydi, tahmin ediyorduk böyle bir gelişme yaşanacağını. Bunun duyurulması, şimdiden duyurulması, ortaya çıkması çok sevindirici bir şey. Helal olsun gençler size. Aferin, aferin. Çok güzel. Peki arkadaşlar, daha 17 dizisi devam edecek. Bu arada ilginç bir gelişme de Trabzon civarından geldi. Ne var Trabzon civarında Bilal? Trabzon civarında ne var? Ne var? Taşacak Bu Deniz dizisinin dizi orada çekildiği için öyle söyledim ama evet Trabzon şehriyle ilgisi yok vereceğim haberin. Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncusu Burak Yörük nişanlısı Tuana Yılmaz'la gizlice evlendi iddiası var arkadaşlar. Gizlice evlendikleri söyleniyor. Burak Yörük'le Tuana Yılmaz 2 yıldır kendi aralarında evlilikle ilgili konuşuyorlar. Röportajlarında bunu söylüyorlardı. Son 7-8 aydır da nişanlı, aile arasında nişanlı oldukları ifade ediliyordu. İddiaya göre Tuana Yılmaz'ın kimliğinde soyadı Yörük olarak görünmüş. Bir yerde kimliğini çıkarmış ve orada soyadı Yörük olarak görülmüş. Bu işi gizli kapaklı yapmalarının sebebi nedir acaba? Ne olabilir? Sizlere sorup sizlerin cevabını almak istiyorum. Burak Yörük'le Tuana Yılmaz gizli kapaklı evlendiyse bunun sebebi ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Neden gizlice evlenmiş olabilirler? Burak Yörük'le Tuana Yılmaz. Dizi yüzünden mi diyor Elif Nur Çetin? Dizi yüzünden mi diyor? Gültekin Seyis. Teşekkür ederim Gültekin Seyis. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin. Sizlerin abone olarak izlemesi bizler için çok değerli, çok kıymetli. Arzu ederseniz, isterseniz, gönlünüzden geçerse özel abone de olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Özel abonelerin ayrıcalıkları var. Süreyya Diker özel abonem. Kendisi yıllardır beni televizyonlarda da takip ettiğini ifade eden değerli bir hanımefendi. Hoş geldiniz Süreyya Hanım. Teşekkür ederim ilginiz için. Kendisi aynı zamanda magazini çok seven bir hanımefendi ve Afram hayranı. Özel abonem Afram hayranı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birleşmesi için dua ettiğini söyleyen bir hanımefendi. Lale Arzu da özel abonem ve magazini çok seven ve çok iyi bilen, takip eden bir insan kendisi. O da Afram'ın birleşmesi için dua eden bir arkadaşımız Lale Arzu hanımefendi. Peki arkadaşlar. Evet süper chat olarak süper chat atarak katkıda da bulunabilirsiniz. Dilerseniz yorumlarınızı, mesajlarınızı süper chatle de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin katkısı bizler için değerli. Peki arkadaşlar Burak Yörük'le Tuana Yılmaz gizlice evlendiler iddiası var demiştim. Tuana Yılmaz'ın bir yerde kimliğini çıkardığında soyadının Yörük olarak değiştiği görülmüş
ve bu gelişme sosyal medyada bugün öğleden sonra paylaşıldı ve çeşitli yorumlar var. Burak Yörük ve Tuana Yılmaz ünlüler dünyasında oldukları için özel hayatlarındaki değişikliğin belki hayranları tarafından hemen kabul görmeyeceğini düşünmüş olabilirler arkadaşlar. Eskiden vardı. Bunlar 90'lı yıllarda böyle bir kabulleniş vardı ünlüler arasında. Yani ilişkilerinin olduğu bile bilinsin istemezdi bazı ünlüler. Sevgilisi olduğu bile bilinsin istemezdi. Ve evlilikten uzak dururlardı. Özellikle erkekler, işte Kenan Doğulu, Tarkan, Mustafa Sandal, Murat Boz hala evlenmedi. Beyazıt Öztürk, sayabildiğin kadar. Tarçın ne oldu yavrum? Ne oldu yavrum? Gel. Gel. Ama ben yayın yapamam. Yayın yapamam. Böyle yaparsan yayın yapamam. Gel. Tarçın birisine kızdı ama göremiyorum. Kedi geçmiş olabilir. Tarçın. Evet arkadaşlar. Serenay Sarıkaya, sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Serenay Sarıkaya bir sinema filminde oynayacak. Önümüzdeki aylarda çekimi başlayacak sinema filminin Sevdiğim İnsanlar. Ve bu film için Romanya'dan başrol oyuncusu bulundu Serenay Sarıkaya'ya. Cannes Film Festivali'nde daha önce Altın Palmiye kazanmış, en iyi oyuncu dalında en büyük ödülü kazanmış bir Roman, Vlad Ivanov, bir Romanyalı bir aktör. Serenay Sarıkaya'nın Sevdiğim İnsanlar filminde başrol oyuncusu olarak arkadaşlar rol arkadaşı oldu. Altın Palmiye ödüllü 4 ay 3 hafta 2 gün filmiyle Altın Palmiye ödülü kazanan Romanyalı aktör Vlad Ivanov'la oynayacak. Sonbaharda arkadaşlar sete çıkacaklar ve İzmir'de çekilecek. İzmir ne güzel bir şehirdir. İzmir'de çekilecek. Serenay Sarıkaya Azra karakterini canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberi, onu da belirttim. Değerli gazeteci arkadaşım Birsen Altuntaş'ın haberi. Serenay Sarıkaya Azra karakterini canlandıracak. Bu Romanyalı aktör Boris rolüyle Azra karakterinin eşini oynayacak. Karı kocayı oynayacaklar yani. Bir sinema filmi geliyor arkadaşlar. Bu Romanyalı aktörün göstereyim size. Romanyalı bu Altın Palmiye ödüllü çok iyi bir oyuncu olduğu söylenen bu aktörle Serenay Sarıkaya başrolde oynayacak arkadaşlar. Karı kocayı oynayacaklar. Umarım çok iyi bir film olur. Serenay Sarıkaya zaten arkadaşlar işini çok iyi yapan bir oyuncu. Bu Romanyalı aktör de bu kadar önemli bir ödül sahibi olduğuna göre demek ki o da çok deneyimli, usta bir oyuncu. Bakalım nasıl bir film ortaya çıkacak. Kas çalışması devam ediyor. Kadrosunda Serkan Keskin çok iyi. Menderes Samancılar çok iyi. Lale Mansur, Özlem Öcalmaz çok güzel. Rahimcan Kapkap çok güzel. Çok güçlü bir kast arkadaşlar. Sevdiğim İnsan filmin çekimleri önümüzdeki sonbahar aylarında gerçekleşecek. Serenay Sarıkaya'yı ve oyuncu arkadaşlarını Beyaz Perde'de izlemeyi dört gözle bekliyoruz. Diyeceksiniz ki beyaz perde mi kaldı Bilal Bey? Sinema filmleri hep dijital platformlar için çekiliyor. İnşallah beyaz perde için çekilir. Orasının canlanması lazım. Sinema salonlarının kapanmaması lazım.
Arkadaşlar Poyraz'ın giyimiyle ilgili çok eleştiri var. Afra Saraçoğlu'nun yanında Mikonos Havalimanı'nda Free Shop'ta alışveriş yaparken Afra Saraçoğlu'nun yanında Poyraz, ikisini beraber çekmişler. Poyraz'ın giyimiyle ilgili çok eleştiri var ve diyorlar ki ya insan sevgilisinin yanında böyle dizleri filan artık iz yapmış, eşofman tipi böyle çuval gibi bir şey giymiş. Ayakkabıları filan ne kadar çirkin. İnsan sevgilisinin yanında böyle giymez hiçbir erkek diyorlar. Bu sevgili değildir tezi bir kere daha ortaya çıkıyor. Poyraz'ın bu kadar kendini salması, Afra Saraçoğlu gibi bir sevgilin olacak arkadaşlar. Afra Saraçoğlu gibi dünyanın peşinden koştuğu, milyonlarca fanı olan, milyonlarca hayranı olan, bu kadar başarılı, bu kadar karizmatik, bu kadar işinde öne çıkmış, güzelliğiyle öne çıkmış bir kadınla ilişkin olacak ve bu kadar salaş, kendini salmış, bu kadar özensiz. Mümkün değil yani böyle bir şey olması. Sevgili değil şıkkı bir kere daha burada öne çıkıyor arkadaşlar. Yani sevgili olduğu söyleniyor. Sevgili olduğunu biz de zaman zaman söylüyoruz. İhtimali görüyoruz. Şöyle diyoruz yani bir kadın bu kadar çok seyahati bir erkekle niye yapar yan yana? Neden gider orada günlerce kalır? Demek ki aralarında bir özel ilişki var diye düşünüyoruz. Sonra bir bakıyoruz. Afra onun karşısında kankasıymış gibi davranıyor. E, Çocuğa bakıyoruz Poyraz'a. Dizlerinde iz yapmış eşofmanla Afra Saraçoğlu. Ayağındaki beyaz spor ayakkabıları pazardan alınmış gibi duruyor. Pazardan alınmış ayakkabılar giymiş gibi. Bakıyoruz üzerindeki tişört falan dökülüyor. Yani bu kadar özensizlik olamaz. Yani Afra gibi bir kadının sevgilisiysen senin yani tamam marka giyinecek paran yoksa da kardeşim güzel bir şeyler giymiş olman gerekir. Dışarıya görüntü verirken de güzel görüntü vermen gerekir. Neyse konuşacağız. Caner ne diyorsun? Etiler'de terlikle dolaşıyordu. Ben de terlikle dolaşıyorum canım. Caner'cim yazın e, Caner diyor ki Berkay'ı gözümle gördüm terlikle dolaşıyordu. Tamam Caner de sıcaklarda hepimiz terlikle dolaşıyoruz dışarıda. Bunda bir şey yok. Ee, Afra'nın yanına yakışması lazım diyor Elif Nur Çetin. Lidya, Lidya, Lidya geldi. Fransa'dan Lidya burada. Özel abonem Lidya geldi. Lidya bana diyor ki bu P değil diyor. Kuzen onlar diyor. Lidya kuzen diyor. Bak şimdi burada benim bu demin anlattığım olaydan bakarsan, o taraftan bakarsan Lidya'nın dediği doğru. Yani insan sevgilisiyle böyle dolaşmaz, sevgilisiyle böyle gezmez, özen gösterir kendisine. Bak Ay Yıldız diyor ki haksızlık yapıyorsun Bilal abi. Poyraz o böyle Afra kabul etmiş tamam mı? O Poyraz olabilir ama sevgili olmayabilir, arkadaş olabilir, kuzen olabilir. Ay Yıldız. Lidya kahkahalarla gülüyor. Sevim Macit marka giyemiyorsa Afra'nın sevgilisi de olmaz zaten diyor. Lidya Bilal bu P değil bakın diyor. Fransa'dan Lidya özel abonem. Vikya bence saçma kuzen falan nereden gelmiş? Elif elinde yüzük vardı diyor. Poyraz'ın mı elinde yüzük vardı? Caner diyor ki ünlü birisi varsa sevgilin ise giyimine daha dikkat edeceksin. Afram diyor. Lidya Afram'ı savunalım diyor. Dostlar beğen yaparsanız çok mutlu olurum. Sizlerin beğen yaparak yayına katkıda bulunmanız bizler için çok değerli, çok önemli. Yayını paylaşırsanız da mutlu olurum. Eğer bu konularla ilgili magazin seven arkadaşlarınız varsa onları yayını gönderirseniz de mutlu olurum. Haftada 7 gün magazin dolu dolu magazin sadece bu kanalda arkadaşlar. Ve abone olarak izlerseniz de bizler sizlerle, sizin desteğinizle daha da yükseliriz dostlar. Kerlin Alvarez.
Aynur Eroğlu, kimse arkadaşlar 5 ülkeye gitmez. Kendimizi kandırmayalım dedi. Aynur Eroğlu. Servin işi sağlam moderatörüm. Kuzenine benziyor. Lidya'ya katılıyorum. Evet Sema. Evet Sema. Peki. Peki arkadaşlar. Hadi magazine devam edelim. Haydi magazine devam edelim. Mert Ramazan Deniz'in tenis maçını konuşacağız. Daha konuşmadık. Peki Poyraz'ın giyimiyle ilgili şu elimdeki şeye bir daha bakayım. Bir de Poyraz valiz taşıyor. Devamlı valiz taşıyor ya. Afra'nın valizini, çantasını falan hep Poyraz taşıyor. Ee, Kibar çocuk olduğu için mi? Kibar çocuk olduğu için mi acaba? Poyraz, Afra gibi bir kızın yanında ansızın görüntülendiğinde nasılsın diye bir paylaşım yapmışım. Yani ansızın görüntülenebilirsin. Hande Erçel'e de bugün sordum. Hande Erçel konusunu da konuşalım. Afra'ya döneceğiz. Hande Erçel konusunu da konuşalım. Hande Erçel arkadaşlar önceki gün Etiler'de görüntülenmişti bir mekandan çıkarken ve arabasına binmişti. Arkadaşları, muhabir arkadaşların sorularına yanıt vermemişti, cevap vermemişti. Muhabir arkadaşlar Onur Güven Atam'la sevgilinizle ilişkiniz ne durumda diye sormuşlardı. Cevap vermedi. 2 kere sordular arkadaşlar. Cevap vermedi, selam vermedi. Ve Hande Erçel çok akıllı bir ünlü biliyorsunuz. Hande Erçel markasını çok başarılı bir şekilde yönetiyor Hande Erçel. Yani burada Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya üçü şu anda en top, en yukarıda 3 kadın oyuncu arkadaşlar. Yani takipçi sayısı, takipçi ilgisi, paylaşım sayısı, aldıkları, kazandıkları paralar, oynadıkları reklam sayısı, gelen tekliflerin sayısı, üçü de kafa kafaya büyük bir yarış halindeler. Bazen birisi geçiyor, bazen diğeri geçiyor. Şu anda onların arasına giren kimse yok. Bir ara Pınar Deniz de bayağı yükselmişti. Beren Saat çok eskilerde kaldı. Gençler aşağıdan geliyorlar. Gençler işte Ava Yamanlar falan ama daha onların çok yolu var. Çok kat etmeleri gereken yol var. Bunu niye anlattım ben? Bunu niye açtım bu konuyu? Evet, Hande Erçel arkadaşlar işiyle ilgili yönetimde Serenay'dan da biraz daha önde, işini yönetme bakımından Afra'dan da biraz daha önde Hande Erçel. Ekibiyle de ilgili olabilir. Gerçi ID iletişime res çekti, ayrıldı biliyorsunuz menajerinden geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'yı tercih ettikleri için bir yurt dışı defilesinde aynı menajerdi. Hande Erçel haksızlığa uğradığını düşündü menajeri tarafından ve terk ettiği yıllardır 8-10 senedir birlikte çalıştığı menajerini Ayşe Baran'ı ki onlar arkadaştı, dosttu her şeyin ötesinde. Niye bunu anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Hande Erçel bir gün önce gazetecilere cevap vermedi, selam vermedi, sorularını yanıtlamadı. Merhaba bile demeden arabasına bindi, kapıyı kapattı ve gitti. Aldığı eleştiriler sosyal medyada en azından ben eleştirdim. Özel video çektim, Instagram'da yayınladım. Aldığı eleştiriler sonrası dün gazetecilerin karşısına çıktı. Yine Etiler'de ve onların sorularını cevaplandırdı Hande Erçel. Çok akıllı bir strateji. Ancak giyimini beğenmedim. Çok kendini salmış gibi. Yani sokağa çıkarken, giyinirken de ünlülerin daha özenli olması lazım. Bir kere benim Hande Erçel'e ve tüm ünlülere bir tavsiyem olacak. Kahverengi renkten uzak durun arkadaşlar. Bunu Amerikan televizyoncuları, Amerikalı televizyoncular bunu etüt etmişler, denemişler. Laboratuvara bile sokmuşlar. İnsan gözü hangi rengi görmek istemez? En az hangi rengi görmek ister? Hangi renkten kaçar? Kahverengi. İnsanlar kahverengi kıyafetleri, kahverengi giysileri görmek istemiyorlar. Televizyoncular
televizyon patronları, bu işi gerçekten bilen patronlar kalmadı. Şimdi çok o deneyimli, işi bilen patronlar eskidendi. Cem Uzan bize söylerdi mesela. Bilal, ekranda sakın kahverengi giymeyin. Diğer sunucu arkadaşlara da söylerdi. Kahverengi giymeyin ekranda. Baktım Hande Erçel upuzun bir kahverengi etek giymiş. Üzerinde krem rengi bir bluz. Kahverengi itici bir renk arkadaşlar. Kahverengi giymeyin. Ünlüler, ünsüzler, siz de giymeyin. Ben de Hande Erçel'in kıyafetini beğenmedim bu sefer. Yani bir ünlü insan, ünlü bir insan, daha doğru cümle, ünlü bir insan, bir ünlü insan değil. Sokağa çıkarken de evinden iyi giyinmeli arkadaşlar. Tamam, etiketin olmasın, markan olmasın üzerinde ama daha özenli giyinmelisin. Hande Erçel hemen dolaptan bulduğu eteği geçirmiş, üzerine bluz. Tamam, bluz güzel ama eteğin rengini beğenmedim. Boyunu da beğenmedim, o şekilde olmamış. Ayakkabı güzel, altındaki o kırmızılar güzel. Hande Erçel soruları cevaplandırıyor. Bu sefer gazeteci arkadaşlara, muhabir arkadaşlara sitem ediyorum. Dün sordukları çarpıcı soruyu sormamışlar. Yani Onur Güvenatam, sevgiliniz Onur Güvenatam, sevgili olduğu kendisi söylemişti. Havalimanında Ocak ayında. Hande Erçel, yeni ilişki başlıyor. Daha çok yeni her şey arkadaşlar. Daha çok yeni, çok heyecanlıydı. Bu sefer onu sormamışlar. Demek ki tembihlenmişler Hande Erçel'in menajeri tarafından. Aman o soruyu sormayın, size konuşacak. O soruyu sormazsanız konuşacak. Sorularınıza cevap verecek. Aman o soruyu sormayın diye tembihlenmişler demek ki. Hangi soruyu sormuşlar? Fark ettiğiniz gibi arıyorum. Evet, Hande Erçel çok heyecanlıyım diyor. Maviye kardeş görüyor. Bunu soruyor arkadaşlar. Ablanız diyorlar hamile. Nasıl gidiyor hamilelik? Çok heyecanlıyım. Maviye kardeş geliyor diye o heyecanından bahsediyor. Allah bir avazla kurtarsın inşallah Gamze Hanım'ı. Ve şu anda ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Etiler'de geçiyor bu konuşma, bir mağazanın önünde. Tatil yapıyorum, dinleniyorum, güzel gidiyor. Konuştuğum şeyler var. Proje anlamında söylüyor. Yazdığım şeyler var, bakalım. Yani hikaye yazdığından, senaryo diyor ama senaryo yazmak öyle, hikaye ortaya çıkmadan, yapımcıyla, yönetmenle falan toplantı yapmadan, iş ciddiye binmeden senaryo bilmiyorum, bence hikaye yazma aşamasında henüz. Biliyorsunuz İki Dünya Bir Dilek sinema filminin hikayesini de o yazmıştı. Başrolde oynadığı filmin hikayesini de o yazmıştı ve film beğenilmişti. Yurt dışından da çok beğeni almıştı Hande Erçel'in o filmi. Dijital platformda oynamıştı değil mi film? Muhabir arkadaşlar soruyor. Peki İki Dünya Bir Dilek filmini yazmıştınız. Onun devam filmi mi geliyor? Bu yazdığınız onunla ilgili mi? Hepsi diyor. Başka şeyler de var. Bakalım diyor. Henüz diyor hiçbir şey netleşmedi diyor. Arkadaşlar soruyorlar. Peki kast, oyuncular belli mi? Yani bu yazdığınız hikayeyle ilgili. Yok diyor. Daha hiçbir şey belli değil diyor. Ve oyuncu konusuna daha o aşamalara gelmediği anlaşılıyor. Hande Erçel'in bu yazdıkları. Peki arkadaşlar, Lale Arzu Hanım özel abonem ne diyor? Poyraz'a kimse haksızlık yapmıyor. Afra gibi güzel kalpli bir kız ile arkadaş da olsa ona dua etsin diyor. Stuak belki de menajer gibi ona destek verecek, biz bilemeyiz diyor. Poyraz'ın tecrübesi ne ki yani, sinema okuduysa, üniversitede sahada çalışmadıysa, tecrübesiz bir insan Afra'ya nasıl destek olabilir ki? Yani bilmiyorum, tabii Afra onun fikirlerine değer veriyorsa birlikte yol alabilir tabii yine de. Peki öyle de olabilir diyelim o zaman Stuak. Bilmiyoruz tabii. Bilal lütfen bize P'den değil Mert'ten bahset diyor. Lidya sinirlendi. Lidya
Lidya Fransa'dan özel abonem, sevgili arkadaşım. Lidya, seni seviyoruz. Stoak, biz bu insanın tecrübelerini bilmiyoruz diyor Poyraz için. Poyraz'ın dizi sektöründeki tecrübeleri konusunda. Bir şey olsaydı setlerde falan görünürdü, yazılırdı. Şu sette çalıştı, bu sette çalıştı diye insanlar yazardı. Yani Sito kulağımıza gelirdi bu kadar zaman içinde. Set tecrübesi olduğunu hiç zannetmiyorum canım. Postunuzun altına yorum yaptı Bilal Bey. Hande Erçel konusunda Sema Dumantepe. Peki Lidya, ben de diyor. Seni seviyorum dedim ya, nasıl anlıyor bu kız Türkçeyi? Nasıl öğrendi ya? Nasıl öğrendi Lidya Fransa'dan? Tenisçimiz gururumuz diyor arkadaşlar. Peki Stoak, her menajeri tanımıyoruz diyor. Peki Sto. Peki Sto. Peki Sto. Ajda Pekkan'ın konseri vardı arkadaşlar. Dün akşam Harbiye'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ve Ajda Pekkan yine her zamanki gibi çok şıktı, çok muhteşemdi. Arkasındaki dansçıları, orkestrası, sahne üstü her şey çok güzeldi. Ve Ajda Pekkan eski arkadaşı, çok eski dostu Nebahat Çehre'yi sahnenin önüne çağırdı. Nebahat Çehre en önde, Ajda Pekkan'ı izleyenler arasında değerli oyuncu Nebahat Çehre Hanım. Ve Nebahat dedi, gel buraya Allah aşkına lütfen dedi. Onu methederek, onu överek, onu ayağa kaldırdı. Sahnenin önüne çağırdı ve seyirciye alkışlattı Nebahat Çehre'yi. Nebahat Çehre, evet, şimdi şu yorumlu şeye bir bakayım arkadaşlar. Bir saniye şuradan hemen Ajda Pekkan Nebahat Çehre konusunda. Tarçın'ı kim kızdırıyor acaba? Çevrede kedi mi var? Nebahat Çehre'ye övgüler yağdırdı. Ve ve onun için, evet. Biliyorsunuz Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Hanım karakterinde oynamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'yla Beren Saat'in başrollerde oynadı. 2008-2011 miydi yıllar arasında ve dünya çapında ses getiren bir dizi olmuştu. Yurt dışında da çok satıldı, çok beğenildi. Nebahat Çehre Muhteşem Yüzyıl'da oynadı. Ayşe Hafsa Sultan'ı oynadı. Zaten Yeşilçam'da falan çok sayıda sinema filminde oynadı. 1960'lı yılların başında Yeşilçam'a adım attı Nebahat Çehre. 82 yaşında. 16 yaşındayken 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti Nebahat Çehre. Ajda Pekkan da 1963 yılında arkadaşlar Ses Dergisi'nin Kapak Kızı yarışmasında kraliçe seçildi. Ajda Pekkan. İkinci Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit seçildi o yarışmada. Erkeklerde de birinci Edizon olmuştu. Ajda Pekkan'ın kraliçe seçildiği yarışmada. Nebahat Çehre ile dostlukları ta o günlere dayanıyor. Nebahat Çehre'ye mikrofon uzatıyorlar Ajda Pekkan konserinden sonra. Muhabir arkadaşlar, biz Ajda ile diyor 17 yaşından beri arkadaşız diyor. Büyük bir dostluk ve müjdeler olsun. 8 yıldır dizide oynamıyordu Nebahat Çehre. Yeni bir diziye başladı arkadaşlar. Yeni bir dizide karşımızda olacak. Eylül ayında çekimler başladı. Nebahat Çehre. Peki dostlar. Peki arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun Mikonos'ta görüntüleniyordu arkadaşlar. İstanbul Havalimanı'na indiği zaman neden görüntülenemiyor? Neredesin Mustafa Ağda? Neredesiniz magazinciler? Mikonos'ta görüntüleniyor da İstanbul Havalimanı'na indiğinde neden görüntülenmiyor? Kim bilecek? Sebebini kim bilecek? Sebebini kim söyleyecek?
Ünlüler İstanbul Havalimanı'nda neden görüntülenemiyorlar? Afra Saraçoğlu işte dün Mikonos Havalimanı'nda Türk Hava Yolları neyse artık uçak, o uçağa binerken Aynur Eroğlu 9434, Mustafa Çeşme'de Mustafa Ağda Çeşme'de ünlüleri kovalıyor. O işleri yapan Mustafa Ağda ve o işleri yapan diğer muhabir arkadaşlar da işte Bodrum'da, Çeşme'de, yazlıklarda, yazlık yerlerde ünlüleri takip ediyorlar. E, Sevim Macit başka kapıdan çıkıyorlar çünkü diyor. Elif Nur Çetin İstanbul'da da görülüyor hep Afra diyor. Türkay P'ye hiç benzemiyor diyor. Lidya kahkahalar atıyor Fransa'dan. Lidya Allah seni hep güldürsün, olur mu Lidya? Güzel arkadaşım. Lidya. Lidya çok değerli bir arkadaşımız. Arkadaşlar. Evli barklı. Orada eşi var, çocukları var. Ama bizi çok seviyor. Türkleri çok seviyor. Ve sağ olsun adeta bizimle birlikte yaşıyor gibi sürekli olarak bizlerin paylaşımları, bizim sanatçılarımızın, ünlülerin hayatı, filmlerimiz, dizi filmlerimiz. Lidya çok ilgili bizlerle, sağ olsun. Bir Türk dostu kendisi. Peki arkadaşlar, hadi bakalım. Şimdi beğen sayısı çok az ya. Ve abone olarak izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz. Lale Arzu 9 özel abonem Bilal Bey, Hande'den senarist olursa benden her şey olur diyor. Lidya da nasıl anlıyor Türkçeyi arkadaşlar? Hemen kahkahalar atıyor Lidya'da. Peki artık ikna oldum, Lidya Türkçeyi çok iyi öğrenmişsin sen. Ya ben mesela Portekizce yayınlanan dizileri izleyerek öğrenebilir miyim ya? Hiç o konuda kendime güvenmiyorum. Mesela İspanyolcayı öğrenebilir miyim? Hiç o konuda kendime güvenmiyorum. Demek olabiliyor ya. Baksana sadece Lidya değil ki. Geçen gün bir Hindistanlı Türk dizilerini öğrenerek, izleyerek Türkçeyi çok güzel konuşuyordu. Gördüm Instagram'da. Evet, dizilerimizden öğrendiğini söylüyordu. Hindistan'a giden bir Türk gezgininin şaşırdık, şok olduk, kaldı. Türkçe konuşunca Hintli kız kendisiyle. Peki arkadaşlar, şimdi Portekizce önce ben de öğrensem diyor. Caner, benden gençsin, yap o işi. Yap o işi Caner, geç kalmadın. Akıllı gözlüğünüz var mı? Akıllı gözlüğünüz var mı arkadaşlar? Kameralı gözlük, akıllı gözlük. Bakın İngiltere'de bu akıllı gözlükler çok yaygın her yerde ve sudan ucuz artık, biliyorsunuz değil mi? Çinliler öyle bir boğdular ki piyasayı. Çok kaliteli markalar da var. Markası bilinmeyenler de var ama hemen hepsi işe yarıyor. Gözlüğün kenarındaki küçücük minicik kamerayla girdiğin ortamda görüntü alabiliyorsunuz. İngiltere'de lüks restoranlar müşterilerin gizliliğini korumak için akıllı gözlük kullanımını yasakladı. Akıllı olup olmadığını bilemezsin müşteri içeri girerken. Gözlükle girmeyi yasaklamışlar. Güneş gözlüğüyle girmeyi yasaklamışlar. Arkadaşlar İngiltere'de mekanlar kendi aralarında böyle bir karar almışlar ama bunu ülke çapında da resmi bir karar olması için ilgili kurumlara, devlet kurumlarına başvuruda bulunmuşlar. İyi bir karar olsun diye. Çünkü içeride başkalarını yemek yerken filan ünlü ünsüz olsun başkalarını çekiyorlar ve sonra bunu paylaşıyorlar. Güzel bir kadın görüyor mesela. Adam çekiyor yemek yerken. Ondan sonra bunu paylaşıyor. Başkasının mahremiyetine girmiş oluyorsun. Ünlüleri de zaten o şekilde çekiyorlar. Biz eskiden bunları gençler çok hatırlamazlar ama James Bond filmlerinde filan görürdük bu tip gözlükler filan. Piyasada asla yoktu. İşte gizli kameralı yaka
iğnesi, kravat iğnesi, gizli kameralı yüzükler filan. Yani James Bond filmlerinde olurdu. Bunun gibi bir sürü gizli kamera aksesuarları. Şimdi en yaygın şekilde kullanılan gözlükler, bir başkasını rahatlıkla hiç hissettirmeden gözlük takan bir adammış, kadınmış gibi çekebiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bu yasaklansın diye İngiltere'de mekanlar harekete geçmişler. Müşteri almıyorlar, gözlükle müşteri almıyorlar arkadaşlar. Gözlüğünüzü vestiyere bırakıyorsunuz içeri girerken. Zaten telefonu kaldırıp çekebilecek haliniz yok. Hemen engellenirsiniz, hemen gelirler, müdahale ederler. Evet, böyle bir ilginç gelişme dostlar. Var mı sizin gözlüğünüz? Böyle gizli kameralı gözlüğünüz, akıllı gözlüğünüz. Bu da ilginç bir gelişme. Seray Sever'e çok şaşırdım. Oyuncu ve sunucu Seray Sever. Çocuk büyütme sürecinde onun ikizleri var. Yaşadığı bakıcı sıkıntılarını anlatmış bir röportajda. Çocuklarıyla ilgili geçmişte 50-60 bakıcı değiştirmek zorunda kaldığını söylemiş. 50-60 bakıcı değiştirmek mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Geleni kovuyor, geleni kovuyor, geleni kovuyor demek ki. Ben böyle bir insan hayatta olamadım ya. Olmak mı lazım acaba? Olmak mı lazım? Çok titiz zaten. Seray'ı ben tanırım. Çok titiz bir kadın. Çok titiz. Çok prensipleri olan bir kadın. Bir de şöyle bir prensibi var mesela Seray Sever'in. Bir ara yapımcılık da yaptı. O işten büyük zarar etti. Dizi falan çekti. Bir komedi sitcom çekiyordu. Yıllar önce, bu dediğim 20 sene önce. Burçlara, astrolojiye çok inanır ve danıştığı, bu işi iyi bilen bir insan vardı. Bir diziye başlayacak, bir kanala bir dizi sattı. O dizi ne zaman başlasın? Kanalla toplantı yapıyor. Televizyon kanalı yetkilisiyle. Seray Sever astroloğundan öğreniyor ve kanal yöneticisi diyor ki şu tarihte başlamak bizim için daha uygun olacak. Hayır diyor. O tarihte başlayamam diyor. Hayır. Ama bizim için öyle daha uygun diyor kanal. Benim için uygundu diyor. Peki neden, niye filan, ondan sonra söylüyor. Astroloğum katiyen o gün o tarihte başlamamı uygun görmedi, danıştım diyor. Ve Seray Sever'in dediği oluyor. Bir de böyle bir titizliği var. Fakat bu bakıcı konusu çok ilginç arkadaşlar. Yazık değil mi o bakıcılara ya? O insanlar nasıl iş bulacak? Herkes böyle yaparsa, onun yaptığı gibi yaparsa. Dört dörtlük bir bakıcı. Bu arada benim evde yardımcım olan hanımefendi hakikaten dört dörtlük arkadaşlar. 2 senedir sağ olsun bize yardım ediyor. Hakikaten dört dörtlük. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. İstanbul'da evde. Hakikaten dört dörtlük, ama dört dörtlüğü bulmak o kadar zor ki arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Dört dörtlük yardımcı bulabilmek. Ve Seray Sever evde yardımcı kadın falan alsa bile günde 3 kez onunla birlikte o evi siler süpürürmüş. Böyle de bir titiz. Bu biraz rahatsızlığa giriyor değil mi? He? Normal değil bu. Seray kızma lütfen yani. Günde 3 kez ev mi silinip süpürülür ya, her gün ya? Allah Allah. Ne oldu sonra, o 50-60 bakıcıyı kovdun, çocukları sen mi büyüttün? Yeni bakıcı bulabildin, bulamazsın. Bakıcılar derler çünkü ona gitme, onun evine gitme. O kadın çok değişik derler. Bulamazsın. Bulduğunla yetireceksin ya. Üzümün çöpü, armutun bilmem nesi dersen ne yiyeceksin? Meyve bulamazsın. Bu arada Kerlin Alvarez yine selam verdi. Kerlin beğen yaptın mı? Kerlin abone oldun mu? Teşekkür ederim Lidya. Lidya yine yazdı. Lidya nasılsın tekrar?
Caner ben altyazı okuyan diziyi kaçırıyorum. O Seray Sever'le kimse çalışmaz o zaman. Kendin yap her şeyi Lale. Doğru söylüyorsun Lale ya. Ne alırsın evine? Vallahi herkese güvenemezsin diyor Stoak. Peki arkadaşlar hadi bu haberi de geçtik. Bu haberi de geçtik dostlar. Evet. Ay bu öbürü bu çok bomba. Bunu anlatırsam şimdi çok bomba bu haber. Şimdi hadi anlatayım ya. Hadi bunu da anlatayım. Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unutuyor ya. Hırvatistan'da benzinlikte unutuyor ya. Almanya'dan yola çıkıyorlar karı koca. İkisi de yaşlı. İkisi de yaşlı. 70 yaş civarında. Yakıt almak için bir benzinciye giriyorlar. Ve adam sonra yakıt ödüyor, gidiyor, ödüyor. Ondan sonra biniyor arabaya. Yola devam ediyor. Yola devam ediyor. Aradan 1,5 saat geçiyor. Almanya'dan kızı arıyor telefonla. Baba ne yapıyorsun? İyi misin? Baba annemi benzincide unutmuşum baba. Annemi benzincide unutmuşum. Nasıl unutmuşum? Nerede anne? Arkaya dönüyor bakıyor ki arkada kimse yok. Karısı yok. Kadın arkada otururmuş. Kadın tuvalete iniyor o benzincide. Kocası içeriye girdiğinde dükkana para ödemeye benzincide. Kadın tuvalete gidiyor. Adam da karısının tuvalete gittiğini hiç bilmiyor, fark etmiyor. Tekrar benzin dolduktan sonra arabaya biniyor adam. Arka koltuğa bakmadan devam. Sürüyor. O kadar yolu gidiyor. Ve kadının cep telefonu da arabada kalmış. Kendisi benzincide, çantası da arabada kalmış. Kadın derdini zor anlatıyor oradakilere. Onlardan birinin telefonunu alıyor. Kızının telefonu aklındaymış Allah'tan. Almanya'da yaşayan kızının telefonu. Kendisi de Almanya'da yaşıyor. Kızını arıyor. Adam diyor, kızım diyor, baban beni benzincide unuttu. Bıraktı gitti diyor. Bastı gaza gitti. Aman diyor, babanı ara. Babasını arıyor. Babasının telefonu çekmiyor. Kadın saatlerce uğraşıyor kızı babasına ulaşmak için. Hırvatistan'da dağ yolunda adamın telefonu çekmiyor. Hülasa adam 6 saat sonra benzinciye geri dönüp karısını alıyor arkadaşlar. 6 saat sonra geriye dönüyor benzinciye. 6 saat sonra kavuşuyorlar tekrar. Film olur mu bu? Dizi olur mu bu? Olmaz değil mi? Ne olur bu? Gırgır olur. Ay Yıldız ben ezberden bilmiyorum numarayı diyor valla. Ben de yani tabii çocuklarımın telefonunu falan ezberden biliyorum arkadaşlar. O kadar değil yapma yani. Yapma Ay Yıldız. O kadar değil. Peki arkadaşlar. Defne'nin kardeşini otobüste unuttular diyor. Muhtemel Aşk dizisinde. Dizilerde olmuyor demek ki. Ya Stoak adam yol boyunca dönüp bakmıyor arka koltuğa. Herhalde açtı bir türküyü koydu. Bir türkü açtı herhalde. Onu dinleye dinleye, türküleri dinleye dinleye. Kadın herhalde konuşmayan bir kadıncağız. O konuşmuyordu. Kimse konuşmuyor arabada. Birbirleriyle de herhalde fazla konuşmuyorlar yolda. Öyle gidiyor. Yolda dağlarda da çekmiyormuş. Kızı arıyor babaya ulaşamıyor. Sonra ulaşıyor saatler sonra. Adamın gidip geri dönmesi falan hepsi 6 saati buluyor. Peki. Vallahi benim babam yapsa diyor Caner. Anam babama dünyayı dar eder yemin ediyorum diyor. Peki. Ben de bilmiyorum diyor Semra Karadaş. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ama Mert Ramazan Demir haberiyle yayını toparlayacağız inşallah. Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacaklarım var sizlerle. Bu Mert Ramazan Demir tuttuğunu koparan bir genç. Oyunculuk işinin üstesinden nasıl geldi? Biz onu oyuncu olarak biliyoruz, izliyoruz, beğeniyoruz. Adam bir yerde hobi olarak başladığı tenis sporunda da profesyonellerle maç yapmaya başladı. Profesyonelce bir yola girdi. Korkarım ki ileride tenisi
ana uğraşı, ana işi yapmasın. Oyunculuktan vazgeçmesin. Çünkü eğer tenisi de profesyonelce yapmak isterse, turnuvalara katılmak falan isterse onun kampları falan çok uzun sürüyor tenise hazırlık. En ağır sporlardan biri tenis. Çok zordur o raketi sallamak. Saatlerce, 2,5-3 saat sürüyor ya. Güneş batıyor, ertesi güne kalıyor maç. Tenis deyip geçme. En ağır sporlardan biridir tenis. Aman diyeyim Mert, hobi olarak yapmaya devam et. Ne olur profesyonelce yapma. Ee, Mert Ramazan Demir'in yarın arkadaşlar saat 18'de 9 Ağustos Pazar günü Enka Spor Tesislerinde İstanbul'da İstinye'de çiftler maçı var. Onun eşi oynayacağı, onunla beraber takım olacağı İpek Hanım, İpek Öz, profesyonel tenisçi. Karşı takımda Sarp Ağabigün ve Melis Sezer var. Çok iddialı bir maç. Arkadaşlar Enka Spor Kulübü'nde olduğunu söyledim. Tenis ve eğlencenin buluşacağı bu özel gösteri maçında sizleri de tribündeki yerinizi almaya bekliyoruz diyor. Enka Spor Kulübü yaptığı paylaşımla hesabında, kendi Instagram hesabında ve Twitter X hesabında Enka Spor Kulübü arkadaşlar Mert Ramazan Demir'le ilgili bu haberi, bu müjdeyi veriyorlar. Mert Ramazan Demir bir şeyi kalpten isteyince nasıl da gerçeğe dönüştürülebileceğinin bir örneğini veriyor. Tenisteki bu başarısıyla arkadaşlar hayallerinin peşinden koşup kortlara kadar gitmeyi başaran ve kortlarda da her yaptığı maçta zafere ulaşan ve bugünlere gelen profesyonelce rakipleri kendisiyle maç yapmaya, onların arasına girmeye ikna etmeyi başaran aktör olarak bıraktığımız ama tenisçi olarak bulduğumuz 2 ay önce, 2,5 ay önce dizisi bittiği zaman, kaldırıldığı zaman aktör olarak bıraktığımız ama tenisçi olarak bulduğumuz pırıl pırıl bir evlat. Yarın arkadaşlar şunu da söyleyelim. Tabii ki onun tenis aşkı onu buraya getirdi. Elbette tenis aşkı onu buraya getirdi. Her istediğini yapıyor, başarıyor. Bu çok güzel bir şey. Ama tekrar etmek istiyorum. Oyunculukta da zirvede bir oyuncu olarak o işi de en iyi şekilde yapmaya devam etmesini istiyorum, diliyorum. Sakın ola ki profesyonel olarak tenisi seçmesin. Niye böyle diyorsun Bilal Özcan derseniz, ya bunun örnekleri var arkadaşlar. Teniste vardır mutlaka da futbolda da var. İspanya milli takımının kalecisiyken, İspanya milli takımının Real Madrid'in kalecisiyken orayı bırakıp mesela şarkıcı olan çok ünlü bir sanatçı, bir İspanyol şarkıcı var. Kim olduğunu siz söyleyin. Evet, Mert Ramazan Demir yaptığı işi birinci işi olarak devam etsin. Oyunculuğu diyorum. Ve arkadaşlar Mert Ramazan Demir'in yarınki bu maçının bir televizyon kanalından verilmesini, bir spor kanalından verilmesini istiyoruz. İstiyoruz arkadaşlar. İstiyoruz. Teşekkür ederim Sema. Bir televizyon kanalından, bir spor kanalından verilmesini istiyoruz. Reklam da alırsın sen buna. Bu yayına reklam da alırsın. Televizyon kanalı, spor kanalı. Evet, Enka Spor'un çünkü çok büyük bir çevresi var. Enka Spor Kulübü bunu organize edebilir. Geç değil, daha önümüzdeki 24 saat var. 24 saat var. Hiçbir zaman geç değil. 24 saatte neler olur ya? Neler olur arkadaşlar? Yani Mert Ramazan Demir'in yarınki maçının
Çünkü Enka Spor Kulübü'nün tribünleri kaç kişi alır ki? Tamam, maça davet ediyorsunuz, teşekkür ederiz, post atıyorsunuz, tweet atıyorsunuz, Enka Spor Kulübü. Ama tribünleriniz kaç kişi alır ki en fazla? Alsa 1000 kişi, 2000 kişi alır. Yani milyonlar izleyecek, dünya çapında insanlar izleyecek. YouTube'dan olsun verin, canlı verin, YouTube kanalınızdan verin, canlı verin, YouTube kanalından hemen organize edin bir prodüksiyon şirketiyle. Hemen kameraları, ışıklı her şey ayarlansın. YouTube kanalından, televizyon kanalı olmazsa anlaşamazsınız, düşünürseniz anlaşamayacağınızı. Evet, hemen yarın canlı organize edin bunu lütfen. Evet, sakın Mert Ramazan Demir, senin asıl işin olmasın, olur mu tenis? Tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Julio Iglesias'ın yaptığını yapma. Julio Iglesias İspanya milli takımının kalecisiyken, Real Madrid'in kalecisiyken, bu söylediğim 60 sene 70 sene evvel bıraktı zirveyi, şarkıcılığa geçti ama şarkıcılıkta da zirveye yerleşti. Dünya çapında zirvede şarkıcı olarak imzasını attı. Mert Ramazan Demir de oyunculukta zirvedeyken oyunculuğu bırakıp da teniste zirvede yer alabilir mi bilmiyorum. Alabilir belki, bu kadar yetenekliyse olabilir belki ama ya tamam, bir zirveden diğer bir zirveye geçmek Mert'e yakışır ama oyunculuğu bırakmasın ya. Oyunculukta kalsın arkadaşlar. Biz onu oyuncu olarak çok sevdik. Peki dostlar, başka bakıyorum notlarıma, hemen hızlıca bakıyorum. Eksik bir şey var mı? Sizlere anlatmadığım magazin konusu elbette var. Şunu da söylemek istiyorum dostlar. Bazı televizyon magazin programları benim burada konuştuklarımı konu olarak alıp birebir aynısını kendi haberleriymiş gibi yayınlarında, televizyon yayınlarında işliyorlar. Kaynak gösterirlerse bunu yapsınlar elbette. Kaynak gösterirlerse Bilal Özcan'ın haberi diye, Bilal Özcan'ın YouTube programından yayınlanan haber diye, oradaki yorumu diye alıp beni kaynak gösterirlerse elbette yapsınlar. Ama aksi takdirde onların isimlerini de vermek durumunda kalacağım. Bunu da söylüyorum. Kaynak gösterin. Kaynak gösterin, emeğe saygı gösterin. Evet, en çok izlenen magazin yayını burası ve ben ev ortamından yapıyorum bunu, bahçemden yapıyorum, evimden yapıyorum. Bir stüdyoya girmiyorum. Stüdyoya girsem sizlerin prodüksiyon imkanlarınızın benzerini kullansam, ben de bunu, benim seçimim bu. Ben rahatımı bozmak istemiyorum. Kendi evimden, kendi ortamından yapıyorum. Dostlarımla, arkadaşlarımla, onların da katkısı çok büyük elbette. İpek'in, Arzu'nun ve Onur'un katkısı çok büyük. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yine de 80 ülkeden izleniyorum. Sağ olsunlar. Ve en çok izlenen magazin yayını burası arkadaşlar. Televizyonlarda milyonlarca izleyicisi olması gereken kanallarda yayınlanan magazin programlarının YouTube yüklemelerindeki izlenme sayılarına bakın. Bir de benim izlenme sayılarıma bakın. Çok şükür sizlerin desteğiyle tercih ediliyorum, seviliyoruz, izleniyoruz. Bizden haber aldıkları zaman, ki alıyorlar. Geçen gün, 2 gün, 3 gün evvel bir tanesini yine izledim. Kaynak gösterirlerse memnun olurum. Tekrar emeğe saygı açısından bunu rica ediyorum. Peki dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki birlikteyiz, iyi ki seyircimsiniz. Sevgiler sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere.